Merhaba. Bu videoda sizlere balondan bal kabağı nasıl yapılır onu göstereceğim. Yapmayı denerseniz sonucu yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Ayrıca hangi ülkeden ve hangi şehirden bu videoyu izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim çünkü bunu çok merak ediyorum. Balonumuzun arka tarafında 6 parmak uzunluğunda bir kuyruk bırakmamız gerekiyor. Bu kuyruk sayesinde balonumuz patlamayacak. Yine balonumuz gergin olduğu için birazcık sıkarak onu yumuşatmamız gerekiyor. Yumuşattığımız için balonun patlamasının önüne geçebileceğiz. İlk olarak bir pinch twist yapacağız. Pinch twist sayesinde balonlarımızın parçalarını sabitleyebiliyoruz. 6 parmak uzunluğunda bir dilim yarattık ve tekrar bir pinch twist ile onu sabitliyoruz. Bal kabağımızın ilk dilimini yaptık. Şimdi ikinci dilim için yine 6 parmak uzunluğunda bir dilim yapıp o dilimin ucunu daha önce yaptığımız pinch twist'e bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi iki dilimimiz oldu. Aynı şekilde balonu sıkarak yumuşatıyoruz ve tekrar 4 artı 2 parmak 6 parmakla bir dilim daha yapıyoruz. Ve bu dilimi de diğer uçtaki pinch twist'e bağlıyoruz. Bu iki pinch twist'e dilimleri bağlayarak bu hareketi tekrarlayacağız ve toplamda 6 tane dilimimiz olacak. Balondan bal kabağımız 6 dilimli bir bal kabağı olacak. Unutmayın, ölçü olarak hep 6 kullandık. 6 parmaklık dilimler. Balonu ilk şişirdiğimiz anda 6 parmak uzunluğunda bir kuyruk bırakmıştık. Bakın şimdi 5 dilimimiz oldu. 6. dilimi de yapacağız. Yine aynı şekilde balonumuzu sıkıp yumuşatıyoruz. Ve 6 parmak uzunluğunda boşluk bırakıp tekrardan büküyoruz balonumuzu. Ve diğer dilimlerin arasına sıkıştırarak yine iki pinch twist'ten bir tanesine bağlıyoruz. Artık 6 dilimli bal kabağımızın gövdesi oluşmuş durumda. Şimdi balonumuzu tekrar yumuşatarak koparacağız. Bakın şu şekilde koparıyoruz balonumuzu. Parçayı atıyoruz. Bu parçayı uzun bıraktım. Onu uzun bırakmamın sebebi birazdan onu kullanırken göreceksiniz. Balon bal kabağı formuna benzeyebilmesi için sıkıştırmamız gerekiyor. Yani yassı bir şekil olması gerekiyor. Bu kalan balon parçasını iki pinch twist'in arasında balonun içinden geçirip ikinci pinch twist'e bağlayacağım. Gördüğünüz gibi sıkıştırıp bağladığım için artık bal kabağına daha fazla benzeyen bir şeklimiz var. Bu pinch twist'leri yok etmeniz gerekiyor. Dilimlerin arasını açarak bu pinch twist'i onların arasına saklıyoruz. Gördüğünüz gibi gittikçe bal kabağına benzeyen bir figür ortaya çıkıyor. İkinci pinch twist'i de yine aynı şekilde dilimlerin arasını açıp katlayarak bal kabağın içine saklıyoruz. Bu pinch twist'leri bal kabağının içine saklamak aynı zamanda içini doldurmamızı sağlıyor. Böylece daha şişkin bir bal kabağı elde etmiş oluyoruz. Bal kabağının yeşil sapını yeşil balondan yapıyoruz. Yarım şişirilmiş bir balon yeterli. Bu sefer iki pinch twist yapıyoruz. Balonun ağzını
pinç twistin altına bırakıyoruz ve elimizle sıkıştırarak balona şekil veriyoruz. Onun kıvrılmasını sağlıyoruz. Fazlalık olan kısmı yine keserek atıyoruz ve düğümledikten sonra balonun sapı hazır oluyor. Daha önce pinch twistlerin arasına bıraktığımız balonun ağzı, şimdi gördüğünüz gibi kullanacağız bu kısmı. Bal kabağının üst tarafına bu parçayla monte ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki parçayı birleştirdik. Balondan bal kabağımız artık hazır.